Bugün Çumra cinayetini konuşacağız. Türkiye'nin ilk eşcinsel seri katili. Evin içine getiriyor, gömüyor, birkaç ay sonra evi değiştiriyor. Dışarıdan bakıldığında böyle işte tıknaz bir adam, donuk bakışlı, kendi halinde karısını ve çocuklarını köye yolladıktan sonra kasabanın kahvehanesinden kurbanını seçiyor. İçme bahanesiyle eve götürüyor, onlara cinsel ilişki teklif ediyor, kabul edenlerle cinsel ilişkiye giriyor, sonra onları öldürüyor, başını gövdelerinden ayırıyor, cinsel ilişki teklifini reddedenleri öldürüyor, öldürdükten sonra cesetlerle ilişki. Bunların arasında Çatalhöyük'te kazı yapan 3 Alman arkeolog da var. Sonra bir gün karakola bir kadın geliyor. Diyor ki benim kocam kayboldu. Memurlarından birisi diyor ki Abdullah Aksoy'da bir gariplik var. Bugün diyor bir adamla eve girdi, saatlerce de çıkmadı. Tahtaları bir kaldırıyorlar, evin döşemesinin altında çıplak bir erkek cesedi. İşin daha tuhafı ne biliyor musunuz? Cesedin başı gövdesinden ayrıldı. Kazın diyorlar, evden 4 ceset daha çıkıyor. Diğer sattığı 2 evi de kazmaya başlıyorlar. 6 ceset daha buluyorlar. Hoş geldiniz. Tarihteki seri katiller serisine başlıyoruz. Tabii ki Koray Hoca ile beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani keyifsiz konu ama sizle konuşmak keyifli en azından. Evet. Şimdi ilk olarak dünyaya da bakacağız daha sonra ama Türk seri katillerine bakalım istiyorum. İlk bölümde de biz sizinle böyle öncesi gerçekten arkadaşlar konuştuk. Hangisini konuşalım? Hepsi birbirinden ilginç. Evet. İlginç. Ve kan dondurucu. Evet, gerçekten öyle. Bugün Çumra cinayetini konuşacağız. Türkiye'nin ilk eşcinsel seri katili. Evet. Nasıl ortaya çıktı? Şimdi çok enteresan. Sizi 1962 yılına götüreyim. Konya 11 kilometre uzaklıkta sakin bir kasaba olan Çumra'da Çumra Karakolu'ndaki polisler her gün olduğu gibi sakin bir nöbet geçiriyorlardı. Vakit gece yarısını geçmişti. İşte sobanın üzerinde çayları vardı. Polisler böyle sakinken birdenbire karakoldan içeriye başı yaralı ve böyle bütün kıyafetleri kan revan içerisinde birisi girdi. Mehmet Ö adlı bir adam. Ve bir ihbarda bulundu. Dedi ki arkadaşımla oturduk, içki içiyorduk. Daha sonra bana uygunsuz bir cinsel ilişki teklifi yaptı. Ben de bunu reddedince bana saldırdı. Ben de elinden boğuşmaktan zor kurtuldum dedi. Tabii bu ihbar üzerine polisler bir yandan ona pansuman yaparlarken diğer yandan da bu şikayet üzerine hemen adı geçen kişinin evine bir baskın yaptılar. İşte bugünkü konuyu mevzu edeceğimiz kişi ve kan donduracak kişi Abdullah Aksoy'du. Evine baskın yapıldı. Kendisi evet kavga ettiklerini kabul etti. Ve fakat onun söylediği gibi uygunsuz bir cinsel ilişki teklifi olmadığını, sadece bir tartışma sonucu olduğu söylendi. Kendisi nezarette getirildi. Sadece adam yaralamaktan 8 aylık bir hapis cezası aldı ve ondan sonra da kasabaya geri döndü. O günlük yırttı yani. Çünkü bu basit 2 kişi arasında tartışma vakaya adiye olabilirdi. Kimse bunun üzerinde durmadı, çok da konuşulmadı. Her an her şekilde olabilir. Şimdi burada göstereyim işte aslında bahsedeceğimiz kişi şu. Şimdi bu olayı anlattıktan sonra bu yıllara geri döneceğim ben. Fakat bu yıllara geri dönmeden önce bu profili tanımalıyız. İşte izleyenlerimiz görsün. Şu en sol köşede olan kişi aslında bu olayın başındaki seri katil Abdullah Aksoy. Kimdir Abdullah Aksoy? 1934 yılında doğmuş, buralı kendisi. Garip bir kişi, Konyalı, garip bir kişiliği var. Ailesi çiftçilikle uğraşıyor. Bu küçük yaştayken çiftçilikle uğraşırken bir kaza geçiriyor. Başının bir tarafına çok ağır bir darbe alıyor. Çok o yüzden böyle bir çukurluğu var başının yanında. Ve bu darbeyi aldıktan sonra enteresan bir şey oluyor. Kendisinde bir hastalık peyda alıyor. Sara nöbetleri görülmeye başlanıyor. Hatta Konya'daki hani asabi eski adıyla bugün nörolojide uzun bir süre tedavi de görüyor ama bu aldığı darbeden sonra gerçekten hiç düzelmiyor. Daha sonrası ailesi buradan taşınıyor, kardeşleri vesaire. O burada çiftçilik yapmaya devam ediyor. Fakat çiftçilik yaparken bir yandan da bu sara nöbetleri devam ediyor.
İlginç bir şey var. Bunu bence en sonunda konuşalım. Şimdi bir şey söyleyeceğim size. Bunu lütfen aklınızda tutun bir dipnot olarak. En sonunda çok şaşırtıcı bir örüntü çıkaracağım size böyle. Kendisi işte amelelik yapıyor. Amele pazarına gidiyor. İş bulursa buluyor, geliyor. Fakat burada yani amele olarak bakın biliyorsunuz Çatalhöyük vardır. Gelelim. Çatalhöyük çok önemli. Milattan yani 9000 yıl öncesinde Anadolu'daki en eski yerleşim yerlerinden birisidir. Orada bir kazı da yapılıyor. İkinci görsele gelelim. Alman arkeologların eşliğinde bir kazı yapılıyor. Bakın bu bizim Çatalhöyük dediğimiz burası. Bu çok önemli. Bakın burada da görüyorsunuz. Burada özellikle arkeologlar Almanlar olduğu için çalışıyor. Bölge halkı da burada işçi olarak çalışıyor. Tabii haberlere konu olmuştu. Tabii, evet. Kazı. Önemli bir kazı. Çok önemli bir kazı. Yani ama bakın bunu unutmayın. En sonunda çok ilginç bir yere bağlayacağım Evet, size bunu koyduk. Yalnız bir şey soracağım hocam. Anlatırken dediniz ki tarlada bir kaza geçiriyor. Evet, bir kaza Ailesi geçiriyor. hiç fark etmiyor mu yani başında? Hayır, olabilir, bir kaza geçiriyor ama kaza sonucu ailesi ne olacağını bilmiyor. Eski dönemlerde biliyorsunuz insanlar çiftle çubukla uğraşırken bu kazadan sonra tedavi altına alınıyor ama dediğim gibi sara nöbetleri başlıyor. Muhtemelen beyinsel olarak bir hasar bırakmış. Bir de düşünün yani 1930'ların 40'ların Türkiye'sini düşünün. Tıp bu kadar gelişmemiş. Hani ne kadar neye müdahale edebilirler, ne kadar tedavi oldu belli değil. Fakat Aysu Hanım, garip bir şey daha var burada. Evlilikleri bir türlü tutmuyor. Önce bir hanımefendiyle evleniyor. Fakat garip olan bir şey, hanımefendi bir gece bunu terk ederek kaçıyor. Bir şey gariplik görüyor. Bir gariplik görüyor. Yani davranışlarında bir gariplik görüyor. Ama bakın, görgü tanıklarının verdiği ifadeye göre, daha sonra olay ilerledikçe anlatacağım. Dışarıdan bakıldığında böyle işte tıknaz bir adam, donuk bakışlı, kendi halinde. Hatta bakın hayat tarzı şu. Uyanıyor, amele pazarına gidiyor. O gün ne iş bulursa buluyor. Yevmiyelik çalışıyor. Akşam geliyor. Akşam namazını kılıyor camide. Ondan sonra kasabanın kahvesine gidiyor, herkesin bulunduğu. Orada sessiz, kendi halinde, kimseye bulaşmayan bir adam. Dışarıdan bakınca dersin ya garibanın teki. Garibanın teki, hani azıcık sorunlu, içine kapanık, garibanın teki ama böyle hırgür çıkaran, ortamı baskılayan bir adam değil. Fakat bir bakışlarında bir tuhaflık, bir donukluk, bir gariplik var. Yalnız bakın şimdi buradaki detay önemli. Kurbanlarını bu kahvehaneden seçiyor. Oo. Hocam peki o evliliğinden sonra hep yalnız mı yaşıyor? Hayır. Bir evlilik daha yapıyor, bir daha terk ediliyor. Yani kadınlar anlıyor bunu. Fakat bir evliliğin, yani 3. evliliğinde 2 tane çocuğu oluyor. O uzun sürüyor. Ama düşünsene bir kadın 30'larda diyecek ki bu adamla bir gariplik var, kadını taşlarlar. Evet, hani o aynen zamanın öyle. Birinci şeye gelelim. Bu diğer karısı, yani son karısı, 2 çocuğu olan karısı, bakın Abdullah Aksoy'un pazar yeri. Evet, burası tabii. Şimdi burada şöyle bir şey, köyden evlendiği bir karısı, herhalde çok da fazla bilmiyor. İşte olay burada kopuyor. Karısını ve çocuklarını belli aralıklarla köye yolluyor. İşte kan donduran sahnenin perdeleri tam da burada açılıyor. Bu 1. 2. Abdullah Aksoy'un garip bir huyu var. Evini kendi yapıyor. Eskiden biliyorsunuz kargir evler. Bu evlerde bir süre oturuyor. Sonra bunu satıyor. Başka bir eve geçiyor. Bunu 3-4 kere yapıyor. En sonuncuda da kirada oturuyor. Şimdi 1962'de bu hapisten çıktı geldi. Kaçan eşlerinden sonra 2 çocuğu olan bir eşi de var. Fakat 1967 yılında işte olayı değiştirecek bir şey oluyor Aysu Hanım. Buraya vazifeli bir komiser atanıyor. İbrahim Bey. Ama o sırada da hep birileri kayboluyor. Karakola Kayıp ihbar ihbarları geliyor. Yani bir bakıyorsunuz ki böyle Çumra'da kayıp ihbarları 1962 ile 67 arası bayağı çoğalmış. 1 değil, 2 değil. Yani 17 kişi. 17 kişi arkadaşlar Kayıp oradan ihbarı kayıp ama geliyor. bulamıyorlar. Yok. Çünkü bakıyorlar bir şey yok ortada, yani aranıyor, taranıyor, polisler bakıyor, jandarmaya haber veriyorlar. Yok, hiçbir iz yok kimseden. Hani falan mı zannediyorlar belki? Hani Çumra'da iş güç yok, var gitmişlerdir, köyü terk etmişlerdir. Ya da işte bir kaza mı geçirdi baktı ama hani aldı başını gitti, kaçtı mı vesaire. Eskiden haber almak da zor, hani telefon yok, bir şey yok, arayayım edeyim vesaire. Fakat olay nerede değişiyor biliyor musunuz? Çumra'ya bir komiser atanıyor. İbrahim Bey, İbrahim Ağa. İbrahim Bey'in ilk
ilgisini çeken şey, hani orada kimse tanımıyor onu, başka bir yerden gelmiş. Birdenbire karakoldaki kayıp dosyalarının çok garip bir şekilde 62-67 arasında kayıp olduğunu görüyor. Daha ilgincini size söyleyeyim. Bunların arasında Çatalhöyük'te kazı yapan 3 Alman arkeolog da var. Aa, Adamları arıyorlar, tarıyorlar, adamlardan iz yok. İbrahim Bey tabii biraz da acar bir polismiş herhalde ve bu işe kafayı takıyor. takıyor. Diyor ki burada bir gariplik var. Yani bu kayıplardan hiçbir iz yok. Araştırıyor. 45-55 yaş aralığında bunlar. Fakat kimi arkeolog, kimi demiryolunda çalışan işçi, köyden gelmiş, kimi esnaf. Yani aralarında hiçbir benzerlik, bağlantı yok. Hiçbir örüntü bulamıyor. Ne yapıyor? Kimse de tanımadığı için her gece Çumra'nın kahvesine gidiyor. Görelim o görseli Bir tekrardan. kahveye Bir kahvehaneye gidiyor. Bir gidelim. kahvehaneye gidiyor. Ya o günü orada bitiriyor mesaiyi. Tabii. Şimdi mesaiden çıkıyor, kahvehaneye gidiyor. Kahvehaneye gidiyor. Böyle bir ortalığı yokluyor. Gözlemliyor. Sağa bakıyor, sola bakıyor. Polis ve komiser bir de Ama kendisi. kimse tanımıyor tabii. Tabii kimse de çok tanımıyor. Belki bir tüccar mı geldi, başka bir memur mu geldi, yolcu mu geçiyor, kamyon şoförü mü falan. Kimsenin tanıdığı yok. Herkesi bir gözlemliyor. 1 gün, 2 gün, 3 gün diyor ki herhalde buradan bir iş çıkmayacak diyor. Yani bir şey yok diyor. Fakat tam onu dediği gün bir şey oluyor. Kapıdan içeriye bir adam giriyor. Tıknaz, donuk bakışlı, yüzünün burada kafasında derin bir çukur olan, kimseye ilişmeden masaya oturup çayını içen, hani böyle bir insana bir ürperti verir ya, bir polis olarak bunu anlıyor. Fakat birden böyle göz göze geliyorlar. Adamın ona baktığını, ki bu bahsettiğimiz adam Abdullah Aksoy. Komiser bakıyor ki o mu değil mi? Yani bakıyor ki Bir tuhaflık var. Beni acaba garipsedi mi diye bakıyor. Gözünü kaçırıyor sonra, ama sürekli gözü onda. Adam bir süre oturduktan sonra kalkarken gülümseyerek selam verip gidiyor. Komiser İbrahim Bey'in bu kafasına takılıyor. Diyor ki bu adamda bir tuhaflık var. Ertesi sabah Aysu Hanım kasabaya, kahveye gidiyor ve kahvedekilere soruyor. Diyor ki dün bir adam geldi buraya. Hani böyle tıknaz boylu, kafasında şey. Kim bu adam diyorlar. Diyorlar ki o Abdullah Aksoy. O çiftçidir. Amelelik yapar, çalışır. Çoluğu çocuğu var, İnşaatta 2 orada çocuğu burada. var. Orada burada çalışır falan. Kendi halinde biridir. Bak, gariptir diyorlar ama kendi halinde biridir diyor. Karakola dönüyor. Hemen memurlarından birine diyor ki Abdullah Aksoy, bu adamı teknik takibe alın. Bu adamı gözlemleyin diyor. Bu adamı gözlemliyorlar. İşte tam gözlemleme yaparken diyor ki herhalde bir şey olmayacak, ben şüphelendim derken bir kadın geliyor. Bir de günlerce bunu yapıyorlar. Günlerce. Bir şey bulamıyorlar. Yok. Bulamıyorlar. Diyor ki yani komiser İbrahim herhalde diyor bu benlik diyor, hani şüphelendim, bu tuhaf bir adam ama değil. Sonra bir gün karakola bir kadın geliyor. Diyor ki benim kocam kayboldu. Bakın, bir kayıp vakası daha. Haber alamıyorum diyor. Bunun üzerine şimdi kayıp vakası olunca komiser İbrahim çok daha yapıyor bunu. Tamam diyorlar. Bu kayıp vakasının üzerinden bakın çok enteresan bir şey. Memurlarından birisi diyor ki komiserim, o hemen bir yakın dükkana girmiş. Abdullah Aksoy'da bir gariplik var. Bugün diyor bir adamla eve girdi, saatlerce de çıkmadı. Oo. İbrahim Bey diyor ki komiser İbrahim, tamam. Diyor ki kayıp ihbarı, bir adamla eve girdi, saatlerce çıkmadı. Toparlanın, baskına gidiyoruz diyor. Eve baskına gidiyorlar Aysu Hanım. Kapıyı açıyor tabii. Panik haldeyken böyle yani ne oldu falan derken polisler eve giriyor. Çekil bakalım kenara, arıyorlar falan. Evin döşemesinde bir gariplik var. Ama o üzümleri ne zaman fark ediyorlar? Sor bakın. Heh. Üzerine arıyorlar, üzümler çıkıyor. Ve bu üzümleri sonuna kadar sorgusunda çok soğukkanlı bir şekilde cebinden çıkarıp yiyor. Kadın fark ediyor. Evet, kadın fark ediyor. Benim kocamın üzümleri bunlar. Ben koydum diyor. sabah. Ben koydum diyor. Bunun üzerine evi arayın diyorlar. Döşemede bir gariplik var. Bu adam bir de usta, ev yapan adam. Duvar örüyor, bilmem ne yapıyor falan derken. Şeyi hayal edin arkadaşlar, kerpiç evler olur. Kerpiç ev, Böyle tahtadan. tahta döşemeler. Sonra Aysu Hanım tam kapatamamış. Tahtaları bir kaldırıyorlar. Evin döşemesinin altında çıplak
bir erkek cesedi ve cenin pozisyonunda gömülmüş. Oo. Hani anne karnında bebek vardır ya, cenin pozisyonunda gömülmüş. Fakat işin daha tuhafı ne biliyor musunuz? Cesedin başı gövdesinden ayrılmış. Tabii. Oo. Sonra kazın diyorlar. İşin korkuncu buradan çıkıyor. Evden 4 ceset daha çıkıyor. Çürümeye yüz tutmuş erkek cesetler. Oldu mu 5 tane? Of. Hemen tabii tutuklanıyor kendisi. Fakat komiser İbrahim bakıyor ki bu cesetlerden 4 tanesi çıplak, cenin biçiminde gömülmüş, başı gövdesinden ayrılmış. Bir tanesi kıyafetleriyle dik olarak gömülmüş. Aa, niye Tabii öyle? dik olarak gömülmüş. Söyleyeceğim bunları size. Bak ben bile En sonunda. aa diyorum. Tabii. Bu çünkü çok enteresan. Tabii bunun üzerine bakıyorlar. Diyor ki bu kayıp ihbarları diyor bununla ilgili. Tabii sorguya alıyorlar. Sürekli sarası tutuyor. Sarası tuttuğu için sorguda bir şey söyleyemiyor. İnkar ediyor bu yaptıklarını. Benim haberim yok diyor. Ben bilmiyorum diyor. Fakat daha sonra bir söylemini değiştirecek kendisi. Bunun üzerine komiser İbrahim Bey büyük şans. Diyor ki diğer evi nerede bunun? Nerelerde oturmuş? Sonra Aysu Hanım diğer sattıkları evlerin bahçesinde de tabii savcı geliyor vesaire. Artık olay büyüyor. Kendisi yakalanmış. Nezarethanede sorgulanmaya çalışıyor. Aysu Hanım diğer sattığı 2 evi de kazmaya başlıyorlar. Sattıkları o evlerinin bahçesinden, birinin evin içinden, odasının içinden üstünde soba kurulu. Tabii bazıları bahçesinde, bazılarını evin içinde olmak üzere 6 ceset daha buluyorlar. Oo. Tabii. Evin içine getiriyor, gömüyor. Birkaç ay sonra evi değiştiriyor. Evin içine getiriyor, gömüyor, evi değiştiriyor. Ve böylelikle 11 tane cesede ulaşıyorlar. Ama İbrahim Bey'in aklında daha 5 ceset var. 5 ceset ortada yok. Yok. Kendisi de söylemiyor. Ve tabii Konya'ya götürülüyor mahkemeye. Kendisi diyor ki bunları ben yapmadım. Sadece diyor bir akrabamı öldürdüm, gömdüm. O bana ait. O dik gömdü. Aa. O da şeytana uydum diyor. Onun dışındakilerin hepsi beni terk eden karılarım yaptı diyor sevgilileriyle birlikte. Bunu inkar ediyor. Fakat şöyle savcının ve adli tıbbın raporu üzerine korkunç bir şey ortaya çıkıyor. Kendisi itiraf ediyor. Kendisi cinsel yönelimleri erkeklere doğru ve pasif kendisi. Kendisi tanıştığı erkekleri, karısını ve çocuklarını köye yolladıktan sonra kasabanın kahvehanesinden kurbanını seçiyor. İçme bahanesiyle eve götürüyor. Onlara cinsel ilişki teklif ediyor. Kabul edenlerle cinsel ilişkiye giriyor. Sonra onları öldürüyor. Başını gövdelerinden ayırıyor. Şimdi sıkı durun. Çok mide bulandırıcı, daha korkunç bir şey söyleyeceğim. Cinsel ilişki teklifini reddedenleri öldürüyor. Öldürdükten sonra cesetlerle ilişkiye giriyor. Oo. Ve kafalarını ayırıyor. Ve bunun üzerine kendisi tutuklanıyor ve hapishaneye götürülüyor. Şimdi burada duralım mı? Evet. 1967'de duralım. Zaman tünelinden sizi 1990'a götüreyim mi? 1990'da Konya'nın yine Çumra ilçesinde Aşir K adlı birisi babadan kalma evini tadilat yaptıracak. Yani kasaba evi iyice harap olmuş. Ustalar çağırıyor, işçiler çağırıyor. Diyor ki kazın bu bahçeyi, duvarları yıkalım. Yeni duvar öreceğiz falan. Burası babamdan kalma diye. İşçilerden birisi kazarken böyle kazmayı vurdukça tok tok diye bir sesi geliyor. Bu nedir falan diye yapınca bir kafatası çıkıyor. İşçiler duruyor. Tabii hemen polise haber veriliyor. Polis, savcılar, hakimler geliyor. Aşirke diyor ki benim haberim yok. Hemen sorguya alınıyor. Kim bu? Bir kazıyorlar. 5 tane ceset bulunuyor bahçede. Vallahi benim haberim yok diyor. Bakıyorlar ediyorlar. Burası benim babamdan kalma diyor. Hep siz mi oturdunuz? Biz oturduk, babamla oturdu ama daha önceden ara ara kiraya vermişti deyince kime kiraya vermişti diyorlar. Diyor ki eyvah, çünkü olay duyuldu ya, Abdullah Aksoy'a vermişti diyor babam burayı. Ve o dönemde de artık biliniyor çünkü yıl 1990. Ay yoksa suç üstüne kalacak. Tabii. Sonra bir kazılıyor. 3 Alman arkeolog ve 2 tane burada çalışan işçinin cesedi de
bulunuyor ve perde tamamlanıyor. Yani kaybolmamış. Dönelim mi 1967'ye? Evet. 1967'ye döndük. Kendisi inkar ediyor ama çıkan 11 cesetten sonra kendisine yargılamada belli ki idam cezası veriyor. Çünkü o yıllarda taammüden cinayet işlemenin karşılığı bu. Hapishanedeyken hapise atılıyor Aysu Hanım. 3 gün boyunca yataktan çıkmıyor kendisi. Hep uyuyor. Sonra gardiyana diyor ki dilekçe vermek istiyorum. Ben çok rahatsızım diğer mahkumlardan diyor. Tabii böyle çok ağır suç olduğu için diğer mahkumlar da nefretle bakıyorlar buna. Hücreye alınması kararı veriliyor hapishane müdürü tarafından, tek kişilik hücreye. Çok mutlu oluyor buna. Sonra gardiyana tek kişilik hücreye alındığı akşamı diyor ki bana bir seccade getirir misin, namaz kılacağım diyor. Çünkü gözetim altında tek kişilik hücrede. Gardiyan gidiyor, seccadeye geliyor bir bakıyor ki eskiden tabii kemerler yoktu. Kasaba ve köylerde insanlar pantolonlarını kuşakla bağlarlardı. Evet. Kuşağını çıkarıp kendisini kalorifer borusuna atmış ama ölmemiş, hırıldıyor. Hemen ambulans çağrılıyor. Hastaneye giderken yolda ölüyor kendisi. Yani idam edilmeden kendi canıma kıyayım diyor. Daha tutuklanmış, mahkeme süreci devam edecek. Tabii öyle oluyor ki cenazesini kimse sahiplenmiyor. Babası diyor ki eğer yaşasaydı diyor ipini ben çekmek istiyordum diyor. İdamda yani tabii ipini ben çekmek istiyordum. Cenaze arabası giderken Çumra'da herkes tabutuna tükürerek yolda ilerlerken insanlar yolda dizilip tabutuna tükürüyorlar böyle. Ve şimdi geldik son bağlantıya. Size başta ne demiştim? Kendisi Çatalhöyük kazılarında çalışmıştım uzun süre. Çatalhöyük Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden birisidir, şehirlerinden birisi. Arkeologların verdiği bilgiye göre Çatalhöyük'te insanlar ayrı bir mezarlığa gömülmezler. Evlerinde yaşadıkları odanın altına cenin biçiminde gömülürler ve gömülmeden önce gömüldükten sonra da başları çürüdükten sonra çıkarılır. Ailenin büyüğüdür, efradıdır. Çünkü 9000 yıl önceki Neolitik dönem insanlar. Ondan örnek alıyor. Evet, sonra o kafa tasları yeni ev yapılacağı zaman ailenin büyüğü kutsansın diye o evin temeline konulur, yeni ev yapılır. Şimdi Abdullah Aksoy, bakın gazete haberinde de ne diyor? Çumra canavarı kendine astı. Bu da şu, önce dönmeden bir bakalım. Bu kuru üzümler çok güzel, bunu sembolize etmişsiniz. Bu 1990'daki bahsettiğimiz evin kazısından polisler eşliğinde bakın kazı yapılıyor. Kayıp olan son 5 kişinin cesedi de 67 nereye? O öldü 90 nere? Bu Çatalhöyük dedik. Bir öncekine dönersek bakın gazete haberleri 1960'lı yılların sonlarında gerçekten şey yapıyorlar. Bakın Çumra canavarı intihar etti diye. Bakın o dönemi 1967 13 Nisan. Böyle bir gazete bile yok şu anda arkadaşlar. Tabii Adalet Gazetesi Kaç diye bir gazete. Hocam? Bakın 13 Nisan 1967 tarihli hem de doğum gününde intihar etmiş, biliyor musunuz? Tabii. Çumra canavarı kendini astı gibi. Bakın intiharından bir gün önce cezaevi avlusunda çekilen resim bu. İntiharından bir gün önce çekilmiş. Korkunç hocam. Bakışları da korkunç. Bakın donuk, gördünüz mü? Yani hani böyle şey yapmış, bakın. Bakın şu çok ilginç, Çumra canavarının kurbanlarını gömdüğü evdekiler hasta oldu. Yani evdekiler sinir krizi geçirmiş. Düşünsenize, birine gidiyorsunuz, Abdullah diye bir adam diyor ki ya evimi satıyorum, alıyorsunuz, siz de oturuyorsunuz. Meğersen bildiğiniz oturduğunuz odada, oturma odasında altında cesetler varmış. Mezarlık olmuş evin artık. Evin içine gömmüş bir de. Duvarı gömmüş. Siz çoluğunuzla çocuğunuzla oturuyorsunuz orada. Çay içiyorsunuz, soba yakıyorsunuz. Altta öyle insan, o yüzden hasta oldu diyor bakın. Yani oradaki insanlar sinir krizi geçirmiş. Bu da o şeydeki 67'deki o son olaydaki bakın aramalarda, evin içindeki aramalardan ortaya çıkıyor. Ve bu da intiharından önceki bir gün önce çekilen fotoğrafı. Bu da Türk kriminoloji tarihine gerçekten çok enteresan bir olay olarak da geçmiştir ve çok da ilginç. Çatalhöyük'teki arkeolojik bir alanda çalışan bir vasıfsız işçi olarak 9000 yıl önceki ölü gömme tekniklerini kendi seri katillik işlerinde, kriminal işlerinde de birebir taklit etmiştir. Türk tarihinin en kanlı cinayetlerinden biri Çumra. Evet. Seri katili. Gerçekten korkunç. Korkunç bir şey. Evet. Yani ben dinlerken böyle kanım dondu gerçekten yani. Ben de yani bunları okurken gerçekten böyle. Ama hani ya Komiser İbrahim gibi gerçekten akıllı bir insanın, bir polisin
zekası, olayın üstüne gitmesi, olayda bir örüntü görmesi, üstüne gitmesi sayesinde ortaya çıktı ki söylediğimiz gibi son 5 kişi de ta 90'da bulundu yani. Ya 30 bir de bu zamandaki gibi şimdi arkadaşlar öyle telefon yok, Yok, teknik bir şey teknik yok. olarak mesela Burada hani şey takibi kriminoloji yok, bu kadar kriminoloji gelişmemiş, değil, laboratuvar, DNA yok. DNA yok tabii ki yani. Böyle evet. mavi ışık yok, ev işi Yok, yapalım yok. evet. Yani bu o polislerin o zekasıyla Komiser İbrahim Bey'in zekasıyla ortaya böyle bu çıkıyor. korkunç olay Peki. aydınlanmış oldu. Çok sağ olun hocam. Seri katiller bölümümüze devam edeceğiz. Geldiğiniz için teşekkür teşekkür ediyorum. ederim. Yeni Çok bölümde sağ olun. görüşmek üzere. Hoşça kalın.